Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, Temmuz ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz efendim. Öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre dinleyin. Sonra öz kendi burcunuz, sonra da eğer biliyorsanız ay burcunuzla göre takip edin. Bir de şu çok önemli: eğer akrep burcunda birden fazla, yani 3-4 tane gezegen yerleşiminiz varsa yine o gezegenlere göre de takip edebilirsiniz. Evet, önemli bir Temmuz ayı. Kadersel bir döngünün başlaması, çok önemli bir süreci de tamamlamış olmamızı işaret ediyor. Özellikle Akrep Boğa aksında geçtiğimiz 18 aydan beri Güneş ve Ay tutulmaları yaşandı. Çünkü Kuzey ve Ay düğüm dediğimiz noktalar bu burçlardaydı ve şu an hala bu burçlarda. Dolayısıyla da Kuzey ve Ay düğümün olduğu alanda tutulmalar yaşanır ve bu bizim için hayatımızda kadersel gelişmeleri getirir. Öncelikle sevgili akrepler, kolay bir süreç yaşamadınız. Gökyüzü gerçekten sıkıştırdı. Bir yandan tutulmalar, diğer yandan işte Uranüs, geçtiğimiz 2 yıl tabii ki Satürn etkisi vardı. Gerçekten darmadağın olan akrepler biliyorum hayatlarında, özel hayatlarında, kariyerle ilgili mesleki konularda, ilişkilerinde hiç de kolay değildi. Şimdi burada aslında gözünüz aydın diyeceğim. Belki de en çok sevinenler siz olacaksınız. Çünkü artık 17 Temmuz günü düğümler Koç ve Terazi aksına geçiyorlar ve Koç ve Terazi aksına geçen düğümlerde bir yeni 18 yıllık evreyi başlatıyor ve 18 yıllıkta başka bir evreyi aslında sonlandırmış oluyor. Şimdi bu duruma göre aslında siz özgürleşiyorsunuz. Çünkü Güney düğüm burcunuzdaydı sevgili akrepler. 17'sine kadar hala burcunuzda olacak ve burada kadersel dediğim işte böyle hayatımızda bize böyle çok istemediğimiz ya da yaşamaktan çok keyif almadığımız olayları dayatmış olabilir ki bunların başında mutlaka sağlık, kariyer, statü, aile hepsi barınıyor. Ve buna göre şimdi benzer tarihlerde Koç ve Terazi aksında hangi yıllarda bulunmuş bu düğümler, o tarihleri vereceğim. Bu vereceğim tarihlere yakın doğum tarihiniz eğer denk geliyorsa başka bir süreci hayatınıza getireceğini söyleyebilirim. Evet, 1916'da daha önce ve 1914-1916 yılları arasında Koç ve Terazi aksında bulunmuş düğümler. Daha sonra 1932 ve 1934 yıllar arasında bulunmuş. Daha yakın tarihlere geldiğimizde 1950 ve 1952 yıllar arasında Koç ve Terazi aksında bulunmuşlar ve yine 1969 ve 1970 yıllarında da yine Koç ve Terazi aksında bulunmuş. Ve daha yakın tarihe geldiğimizde 1987 ve 88 yıllarında yine bu tarihlerde bulunmuş. Eğer doğum tarihiniz özellikle bu tarihlere denk geliyorsa bu önemli olacaktır. Ve son olarak da 2005 ve 2006 yıllarında geçtiğimiz 18 yıl önce bu burçlarda bulunmuş. Eğer bu tarihlere yakın bir yaşa sahipseniz ve bu yılları eğer hatırlıyorsanız, işte burada nasıl bir karmik döngü çalışacak, hayatımızda nasıl bir evre tamamlanacak, nasıl bir evre yeniden başlayacak, buradan pay biçebilirsiniz sevgili akrep burçları. Ve şimdi Temmuz ayına bakalım. Temmuz ayına 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay'la başlayacağız. Bu Dolunay sizin için güzel bir Dolunay. Başarılı, özellikle seyahatler anlamında sizin hayatınıza yansıyacak etkileri olacak. Yakın çevreniz, eğitim, öğrenim, herhangi bir konuda başlamış süreci tamamlamak, ticari konular, parayla ilgili, finansla ilgili durumlar mesela. Ve daha çok yakın çevrenizin, mesela kardeşlerinizin veya sevdiğiniz insanların hayatlarını da daha çok ilgilendiren bazı gelişmeler getirebilir. Yani birebir direkt etki almıyorsunuz ama burada özellikle satın almalar verebilir. Ticari konularda burada yeni iş anlaşmaları, bir takım böyle seyahatler verebilir. Buna bağlı olarak da aslında böyle gayrimenkul veya araçlarla ilgili durumları da hayatınıza taşıyabilir bu dolunay. Bu arada etkisi 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Devam ediyoruz 10 Temmuz. Evet, 10 Temmuz'da Mars, aslında Mars önemli bir pozisyondaydı uzun bir süredir Aslan Burcu'nda. Venüs'le birlikte ve kariyer evinizden seyahat etti. Yine mesleki anlamda yorucu olmuş olabilir. Artık onundan itibaren Mars Başak Burcu'na geçerek burada aslında rahatlatacak yine akrep burçlarını.
Belki de bu ay akrep burçları için en güzel ay diyebilirim. Şimdi Mars'ın 11. evinize geçmesi, bu da şu demek olacak. Ayın 10'undan itibaren sizin artık hani daha çok enerji harcadığınız, daha çok bazı şeylerle ilgilendiğiniz, mücadele ettiğiniz alan sosyal çevreniz olacak. Yani bu sadece sosyal çevre olarak düşünmeyin tabii ki bunu. Daha çok oradaki iş projeleri, yatırımlar, birlikte bir şeyleri paylaşmak, arkadaşlar, arkadaş çevresi gibi özel hayatınıza baktığımızda belki özel ilişkilerinizle ilgilendiren bir alanda olacak ki özel ilişkilerinize de oradan da bir Satürn geçiyor bu arada. Hani aşk hayatıyla da ilgili, çocukları olanların çocuklarıyla ilgili gelişmeleri hayatına taşıyacak. Peki burayı yöneten gezegen Merkür, yani bizim düşünce gezegenimiz. Hemen 11'inde o da Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Yani kariyer eviniz Aslan Burcu'nda Merkür'le bu sefer tamamlanıyor. Merkür de burada olduğuna göre mücadeleleriniz aslında bu hani sosyal projeler dedik ama eşten dosttan gelebilecek destekler sayesinde veya sizin vereceğiniz destekler sayesinde bir takım yenilikleri getirebilir yaşamınıza. Yani aklınız, fikriniz daha çok işte, hayatınızın tüm alanları yönetiminde olacağını söyleyebiliriz. Evet, önemli büyük gün geliyor ve 17 Temmuz'a geldiğimizde 17 Temmuz'da 25 derece Yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor ve aynı günde biraz önce bahsettiğim gibi Kuzey düğüm Koç, Güney düğüm de Terazi burcuna geçiyor. Bu 17 Temmuz önemli olacak hepimiz için. Aynı zamanda burç değiştiren düğümlerle birlikte gelen yeni ay ve Yengeç burcundaki yeni aylar normal yeni aylara göre daha güçlü etkiler barındırır. Çünkü ay kendi burcundadır. Yani Yengeç'te Güneş'le kavuşumda burada önemli dinamikleri, fikir ve düşünceleri, kesinlikle bakış açısını değiştirecek bir yeni adım atma olasılığı verecek ve size dost bir yerde. Evet, 17'sinden sonraki yeni ay tamamıyla akrepleri destekleyen bir pozisyonda. 9. evinizde. Burada mesela yeni bir iş seyahati, yeni bir eğitim planı, yeni bir hukuki süreç, yeni bir seyahat planı dedik. Yani uluslararası konular, belki yurt dışı ile ilgili plan veya projeler olabilir. Aynı zamanda kişisel gelişimle, kişinin hayata bakışıyla, felsefeyle de çok alakalı bir alandır. Burada gerçekten kendinizi iyi hissedeceğiniz, daha iyi ifade edeceğiniz bir yeni ay meydana geliyor. Ve yeni ayla birlikte hayatınıza girecek ya da başlayacağınız diyelim konular burada seyahat ettirecek ve misafirler de ağırlayacaksınız bu arada. Onu da hatırlatmak istiyorum. Evet, önemli, yani Temmuz ayının diğer önemli dinamiğini söylemek istiyorum. 23 Temmuz da çok önemli bir tarih. O gün Aslan Burcu'ndaki Venüs retro yapmaya başlıyor ve aynı zamanda da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Ve sizin bu kariyer dediğimiz hayatınızın o tepe noktasındaki tüm aslan yoğunluğu daha da bir pekişecek. Şimdi burada Venüs retro yaptığında eğer orada bir Aslan Burcu'nda bir yerleşiminiz varsa, yani o tepe noktası dediğimiz alanda, bir kere öncelikle hani ilişkilerdir Venüs. Ve ilişkilerle birlikte de hayatımızda bir şeyleri ortaya koymak, var olmak veya geri çekilmek neyse. Ya çünkü Venüs retrosu genellikle geri plan, arka planı ve geçmişteki konuları geriye önümüze getireceği için çok önemli anlaşmalar, imza atmak, herhangi bir parasal konuda bilmiyorum, önemli adımlar atmak için tavsiye edeceğimiz bir süreç değil. 23'ünde başlıyor, 10 Eylül'e kadar sürecek Venüs'ün bu retrosu. Hepimiz için önemli. Ama sizin için daha önemli olabilir çünkü hani Venüs orada Uranüs'ten kare yiyecek, sabit grup burçlar arasında özellikle hani ayın 10 Eylül'e kadar olan süreçte sert iniş çıkışları da olacak. Dolayısıyla ilişkilerinize de yansıyabilir. İlişkilerinizde böyle yeniden bir toparlama söz konusu olurken biraz böyle geçmişe de geri götürebilir. Dediğim gibi önemli konularda lütfen bir takım böyle zorlukları getirebilir. Dikkat edin. Şimdi yeniden düğümlere geleceğim. Düğümlerin Terazi ve Koça geçmesi akrepleri nasıl etkileyecek? Şimdi Kuzey düğüm 6. evinize geçiyor. Bu ne demek oluyor? Diyelim kariyer, iş hayatında bir dağılma yaşadınız. Bu geçtiğimiz 2 yıl hakikaten çok zordu. İşte özellikle korona döneminden beri, işte Satürn de çünkü Kova'daydı.
İş hayatında önemli çözülmeler, dağılmalar, problemler yaşayan akreplerdenseniz işte gözünüz aydın diyeceğim. Artık oralar toparlanacak 18 ay boyunca. Çünkü burada dediğim gibi güneş ve ay tutulmaları yaşanacak ki bunun ilkini aslında yaşadık. Yılın ilk günlerinde tam sizin bu alanınızda 29 derecede bir güneş tutulması yaşandı. Onun etkileri gelmiş olabilir. Bir şeyler böyle sinyaller diyelim daha doğrusu hayatınıza gelmiş olabilir. Ve şimdi burası Ekim ayında bir daha güçleniyor ve gelecek 2024 sonuna kadar da burası güçlü. İş hayatında güçleniyorsunuz. Sağlıkta güçleniyorsunuz. Fırsatlar getiriyor. Gerçekten para da kazanabileceğiniz o geçtiğimiz 2 yılın aslında diyelim böyle toparlayacağınız, tekrar böyle rolantiye dönüp sonra hızla gaza basmaya başlayacağınız bir süreci hayatınıza getirecek. Merak etmeyin. Sevgili akrepler. Evet, uzun süreden beri aslında bir oh diyeceksiniz. Çünkü Jüpiter de hala Boğa burcunda. Burada da bir aslında fırsat ve şans devam ediyor ve edecekti hala sizin için. 2024'ün Mayıs-Haziran'a kadar. Böyle bir süreç. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer Deniz Altın Astroloji kanalına abone değilseniz abone olmanızı ve her gün biliyorsunuz belki denk geldiniz ya da gelmediniz yayınlar yapıyoruz ve günlük astroloji yorumlarıyla birlikte oluyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz efendim. Mutlu bir Temmuz diliyorum. Hoşçakalın.